Sebeplere hoş geldiniz. Sudan Sebepler'in bugünkü konusu yüzme ile alakalı. Bu seferki konu tamamen amatör yüzücüler için. Yüzücü olmayan, amatörce yaz geldiğinde denize, havuza giren, keyif yapmayı seven, denize girdiği zaman da hani 2-3 tane kulaç atayım da kötü gözükmeyeyim, nefes nefese de kalmayayım diyen, hani bazen görüyorum arkadaşlarım bana söylüyor ya 3-4 tane kulaç atıyorum nefes nefese kalıyorum, bunun sırrı nedir diye. Tamamen onlara yönelik bir video çekiyorum. Aslına bakarsanız ben bir yüzücüyüm. Size bugün çok teknik yüzme anlatmayacağım ama dediğim gibi pratikte sizi rahatlatacak bir iki tane tüyo vereceğim. Denize atladığınız zaman veya havuza atladığınız zaman bir anda çok eforlu bir şekilde birden fazla kulaç atarsanız nefes nefese kalmanız aslında çok normal. Normalde alışık olmadığınız bir ortama atlıyorsunuz ve inanılmaz fazla bir efor sarf ettirmeye çalışıyorsunuz vücudunuza. Doğaldır ki nefesiniz daha belki 4. 5. kulaçta zaten kesilmeye başlayacak. Dolayısıyla öncelikle yapmanız gereken, suya girdiniz, atladınız, havalı bir atlama yaptınız. Yapmanız gereken bir kere sakin olacaksınız. Hani normalde sokakta bile bir anda koşmaya başlasanız bile nefes nefese kalırsınız ki bunu suda çok daha zor koşullarda yapıyorsunuz. Defalarca ardı ardına kulaç atarsanız zaten su yoğun bir ortam, vücudunuza bir anda çok yük binecek ve nefes nefese kalacaksınız. 1. Sakin kalıyorsunuz. 2. Kulaçlarınızı, bunu tekrar söylüyorum, çok basitçe anlatacağım. Bu bir yüzme dersi değil ama basitçe pratikte yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Kafanızın önüne değil, daha omuz genişliğinde, daha uzağa atarsanız kılıcınızı çok daha rahat suya çekecek pozisyon sağlamış olursunuz. Gördüğünüz gibi aslında suda süzülmeye çalışıyorum. Suda süzülmek diye tabiri aslında. Eğer ki siz teknik yüzmeye başlarsanız öğreneceğiniz ilk konulardan bir tanesi. Suyla çok fazla mücadele etmemeniz lazım. Su yoğun bir ortam. Dolayısıyla atladığınız suya sakinsiniz. Kulaçlarınızı yavaş yavaş atıyorsunuz. Artı bacaklarını da mesela ben bazı arkadaşlarımdan görüyorum. Özellikle çok fazla yoruluyorum diyen arkadaşlarımdan bir tanesinin problemi inanılmaz kuvvetli ayak vurmaya çalışıyorsunuz. Yüzme çok teknik bir spor. Ayağınızı da hemen devreye sokarsanız bacak grupları çok büyük tüketicilerdir. Vücudunuzun en büyük kas gruplarıdır. Bir anda hemen abanırsanız bacaklarınıza vücudun o anda ki bütün enerjisini bacaklarınız tüketecek, bütün oksijeni bacaklarınız tüketecek. Hem verim alamayacaksınız yüzmenizden hem de diyorsunuz ya işte ya nefes nefese kalıyorum abi ne yapacağım diyorsunuz. Tam olarak o duruma düşersiniz. Önemli noktalardan bir tanesi de genelde amatör yüzücüler suya atladıkları zaman nefes almıyorlar. Kafalarını genelde suya gömüyorlar ve o saydığım hani işte birkaç kulaç atıyorum dediği şeyi tamamen nefes almadan düşünsenize ağzınızı kapatıyorsunuz ve koşmaya çalışıyorsunuz. Nefes almanız gerek. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde vücudunuza birazcık omuzlarınızdan da çevirerek derin ve sakin nefesler almanız lazım. Sprint atamazsınız. Sizin rahat yüzebilmeniz lazım. Tekniğinizi de güzel göstermeniz lazım. Kollarınızı açık atarsanız emin olun çok daha güzel süzülüyormuş gibi gözükeceksiniz. Omuz genişliğinizi, kulaçlarınızı uzatabildiğiniz kadar ileri uzatın. Suyun içinde de hafifçe yavaşça bir çekiş yapıp yine vücudunuzu arkasından kulacınızı dışarıya çıkartın. Bu su içindeki çekişinizi birazcık daha verimli hale getirecek. Suda aslında kayabileceksiniz. Tam olarak bunu anlatmak istiyorum size. Nefes rotasyonunu yaparken şu an videoda da gösteriyorum. Sakin bir şekilde kafanızı sudan çok fazla çevirmeden özellikle şunu deneyin arkadaşlar. Çok işinize yarayacaktır emin olun. Bir tarafa nefes alırken bu taraftaki kulağınızla omuz arasındaki boşluğun birbirinden ayırmadığına dikkat edin. Eğer ayırmazsanız zaten fark edeceksiniz ki kafanızı fazla kaldırmıyorsunuz. Genelde zaten görüyorum ben o arkadaşlar suya atladığınız zaman kafanızı çok fazla kaldırıp suya karşı direnç uyguluyorsunuz. O sizi çok daha fazla yoruyor. Dolayısıyla yapmanız gereken basitçe kafanızı yukarıya doğru çevirip derin bir nefes alıp içeriye tekrar soktuğunuzda bütün nefesi boşaltmaya çalışın ve tekrar söylüyorum yavaş sakin adımlarla yapmanız lazım bunu. Yoksa nefes nefese kalmaktan emin olun kurtulamayacaksınız. Önemli noktalardan bir tanesi de şu. Yüzerken algılarınızın açık olması lazım. Algılarınızdan önemli bir tanesi de görmek. Genelde amatör yüzücüler suya atladıkları zaman gözlük kullanmıyorlar ve gözlerini her ne kadar suyun içerisinde açsalar da o çok çare olmuyor. Biliyorsunuz ki gözlüksüz bir şekilde suyun içerisinde çok fazla şey göremiyoruz. Gözlüksüz denizde yüzmek aslında tam olarak şuna benziyor. Gözlerinizi kapatıp koşmaya veya yürümeye benziyor. Orada nasıl hissedersiniz? Emin olun yüzmede bu onu kat daha zorlaştırıyor. Dolayısıyla benim amatör yüzmeyi sevdalılarına tavsiyem kesinlikle basit, yüzünüze oturan bir gözlük kullanmanız. Bu sizi yüzme sırasında hem nereye gittiğinizi daha gösterecek hem de algılarınızdan en önemlisi olan görme algısını açık tutacak ve bir anlamda sizi vücut olarak da rahatlatacak. Sudan Sebepler'de bugün
tamamen amatörlere yönelik bir video çektim. Yüzme kesinlikle bu kadar basit bir şey değil. Ama bir anlamda sizi belki yüzme konusunda daha nasıl rahat yüzebilirime uyandırabilecek bir video. Bana sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa videonun altına yorum olarak yazın. Birer tane like atarsanız, kanala da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sudan sebeplerden bugünlük bu kadar. Daha buna benzer çok video gelecek. Görüşmek üzere.